Merhaba, ben Mehmet Akif Çınar. Bugün yılbaşında veya herhangi bir özel günde tatlı yapmak isteyip yeterince zamanı olmayan kişiler için oldukça pratik ve lezzetli bir tarif paylaşacağım. Bu tarifin en iyi yanı hiçbir malzemeyi pişirmeden, un yumurta kullanmadan hızlıca hazırlayabilmeniz. Bu tarz pratik tariflerin devamı için de videomu şimdiden beğenmeyi unutmayın. Hadi tarife geçelim. Bu tarif için bir paket petibör bisküvi kullanacağım. Sizin eğer elinizde kakaolusu varsa kakaolusunu kullanın. Benim elimde sadesi olduğu için içine bir miktarda kakao ekleyerek kakaolu olmasını sağlayacağım. İlk önce elimle bisküvileri küçük parçalara ayırıyorum. Parçalara ayırdığım bisküvileri bir blenderın haznesine alarak tamamen toz hale getireceğim. Bir kabın içine ekliyorum. Biraz daha lezzet vermesi için bir miktar ceviz ve fındığı da toz hale getirip içine ekleyeceğim. Kuru yemişleri de ekliyorum. Son olarak toplam 2 yemek kaşığı dolusu 100 gram tereyağını eritip içine ekliyoruz. Erimiş tereyağını da ekleyerek klasik bir cheesecake tabanı hazırlıyoruz. Dış kısmı da mozaik pastayı andırsın diye 2 tatlı kaşığı da kakao ekliyorum. Son kez karıştırıyorum ve tabanı hazır hale getiriyorum. Şimdi de hazırladığımız tabanı çemberin hem yanına hem de alt kısmına yerleştireceğiz. Ama öncesinde çemberin yan kısımlarını çok az miktarda tereyağı ile yağlıyoruz. Ve çemberin kalınlığında kesmiş olduğum pişirme kağıtlarını da çemberin iç kısmına yerleştiriyorum. Tereyağını da bu pişirme kağıdı kaymasın diye yan kısımlarına sürdüm. Artık yapmış olduğumuz cheesecake tabanını çemberin içine dökebilirim. Etrafını tamamen kapladıktan sonra kalan bisküvileri de tabanına yayıyoruz. Benim kullandığım çember 19 cm çapında. Daha geniş bir kek kalıbında yapacaksanız tabanında verdiğim malzemeleri 1,5 katına çıkararak hazırlayın. Hem yan kısımlarını hem de alt kısmını tamamen kapladıktan sonra buzdolabına alıyoruz. Biz de bu sırada içini hazırlayabiliriz. Yapacağımız tatlının ilk katı için 200 gram krem peyniri bir kasenin içine alıyorum. Üzerine de 200 gram sürülebilir çikolata kullanacağım. Farklı markaların çikolatalarını tercih edebilirsiniz. Çikolatayı da krem peynirin içine ekliyorum. Bu iki malzemeyi ekledikten sonra tamamen pürüzsüz bir kıvama gelene kadar mikserle çırpıyoruz. Kıvamı bu şekilde. Şimdi diğer katını hazırlayalım. Tatlının ikinci katı içinse tekrar bir kasenin içine en az %35 yağlı kremayı alarak mikserle çırpacağız. Kremayı kıvamı yoğunlaşana kadar çırpıyoruz. Kremanın kıvamı yoğunlaştıktan, krem şanti kıvamına geldikten sonra içine 2 yemek kaşığı dolusu 60 gram pudra şekeri ekliyorum ve 200 gram krem peynir ekleyerek tekrar mikserle karıştırıyoruz. Ve yaptığımız tatlının ikinci katı da hazır. Şimdi birleştirmeye başlayabiliriz. Buzdolabında tamamen soğuyup katılaştıktan sonra içine yapmış olduğumuz kremaları alıyoruz. İlk katı ekleyip düzelttikten sonra diğer hazırlamış olduğumuz ikinci katı da üzerine ekliyorum. Ve tatlımız hazır. Üzerine süslemek için biraz kırık fındık ve ceviz ekliyorum. Kuru yemişlerin üzerine de benmari usulü eritmiş olduğum çikolatadan yavaş yavaş sıkıyorum. Tatlının son hali bu şekilde. Şimdi kelepçeli kalıptan
yavaşça çıkarıyorum. Görüntüsü gerçekten çok güzel. Hem de zahmetsiz, herkesin yapabileceği kolaylıkta bir tatlı. Servis tabağına alarak yakın çekim dokusunu da sizler için göstereyim. Cheesecake seven eminim bu tarifimi de çok sevecektir. Hem yumurtasız, fırınsız, unsuz oldukça pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz lezzetli bir tarif oldu. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun.